Güzel oldu değil mi? Evet, 341. 357. Evet abi, güne sanırım planlama yaparak Aynen. başlıyoruz. Malzeme konusunda beni uyarabilirsin abi. Günaydın arkadaşlar. Bugün sabah erkenden kalktım ve mükemmel bir şefin yanına çırak olmaya gidiyorum. Onunla bir mutfakta sabah saatlerinden itibaren ne gibi hazırlıklar yapılıyor, neler hazırlanıyor bunlara şahitlik yapacağız. Çok güzel mezeler, makarnalar hazırlayacağız ve aynı zamanda bunların yapılışı ile ilgili bilgi edineceğiz. Hadi başlayalım. Günaydın abi. Kolay gelsin. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen hazır mısın? Hazırım. Gayet hazırım. İçeriden masa çıkartalım. İşte hemen işe başlıyor. Ünlü şefimiz Zafer abiyle birlikte bugün çıraklığıma başlıyorum. Umarım hepimizin için keyifli olur. Çok güzel şeyler öğreneceğiz. Hadi. Hazırım. Masamızı çıkartalım. Sonra plan yapacağız. Tamamdır. Çıkartabilirsin. Bayağı ağırmış. Ya. Şuraya bak. Ben ilk dakikadan ağır. Evet, ben Sana şimdi örnek vereceğiz. bir üstümü çıkarayım, hazırlanayım, önlüğümü giyeyim, başlayalım. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Benim için ilginç bir deneyim olacak. Bugün çok Nasıl iş oldu? var. Bütün işleri bana mı sakladın? Evet. Güzel. Önce şu makarna makinamızı buraya sabitleyelim. Sabah kaçta Hazırladık açıyorsun abi dükkanı? Ya sabah 10'da başlıyoruz ama biz saat 9 gibi falan geliyoruz. 8.30-9 arası geliyoruz. Önce bir temizliğimizi yapıyoruz. Genelde akşamdan temiz bırakıyoruz ama yine de son anda bir şeyler varsa yeri falan tekrar bir süpürüp siliyoruz. Masa sandalyeleri çıkartıyoruz dışarıya. İçeridekiler var. Ondan sonra oturup şimdi yapacağımız gibi bir kahve yapacağız ve bugün neler yapacağımızı önce planlayacağız. Sonra iş bölümü yapacağız. Sonra mutfağa Bütün ağır gireceğiz. işleri bana kitleyeceksin. Çok güzel. Ben de çok yabancıyım mutfak işlerine. Pek de sevmem. Dağ bayırı giderken böyle hep konserveleri alıp giderim. Tamam. Bugün benim için zor olacak. Hadi başlayalım bakalım. Nasıl O zaman yapacağız? önce buff'ını takacaksın mutfağa girince. Evet, cebimde getirdim. Bu arada motosiklette kullandığım bir buff. Ama Zafer abi izin Benimki de 10 vermez diye. senelik falan ya. Şöyle. Nerede bunun ucu? Heh. Ayna var mı? Yok. Ha, buldun. Şimdi dışarıya çıkalım. Tamamdır. Ondan sonra şunu alıyoruz. Pardon. Şunları alıyoruz. Masaya geçiyoruz. Kahvemizi içerken planlamamızı yapıyoruz. Çok Günün güzel. planını yapıyoruz. Evet abi, güne sanırım planlama yaparak Aynen. başlıyoruz. Neyi Sabah- planlıyoruz? Sabah kahvemizi dolduruyoruz önce. Ha, çok Ondan güzel. sonra var. kahvemizi yudumlarken bugün yapacağımız mezeleri, varsa rezervasyonlarımızı şöyle yazıyoruz. Rezervasyon. Mesela işte panzerotti için şehir dışından gelenler özellikle yaptırmak istiyoruz. Çünkü sınırlı sayıda yapıyoruz. Bilmeyenler için panzerotti'yi bir kısa açıklasana. Panzerotti İtalyanlara yaptığın bir darbe diyebilir miyiz? yani böyle ekmek bulamadığımız bir gün ciğer yemek için. Yani hamur kaldı, pizzacıdaydım o zaman. Pizzacı bir arkadaşa danışmanlık yapıyordum. Ekmeğimiz yok dediler. Pizza hamuru var dedim. Var dediler. Ya dedim, ama dediler düzgün değil. Ya zaten katla koy, ben dürüm yapacağım dedim. Böyle işte ekmek arası yapacağım. Katladılar, getirdiler. Sonra fotoğraftan Google'dan arattım. Panzerotti yazdı. Ama sonradan araştırdım ki Panzerotti o değilmiş. Panzerotti diye bir şey yokmuş yani. Panzerotti var. Onların çiğ böreği gibi böyle hamuru, güzel hamur ama biga hamuru kızartarak yaptıkları bir şey. Kahvaltılık bir yemek gibi bir şeymiş. Bizimki tam Panzerotti oldu. Yani tam böyle şey Çukurova ağzıyla bir Panzerotti değil de Panzerotti. Böyle bir şey oldu. Yani
Teknik İtalyan ama lezzet kesinlikle bizim buranın lezzeti. Güzel. Eline sağlık abi. Şimdi Evet. rezervasyon varsa Rezervasyon varsa yazıyoruz. Hamur ayırtıyor arkadaşlarımız. Bugün 3 tane var. Murat'ın 6 hamuru var. Ya dediğim gibi bu hamuru da biz günde en fazla 40-50 arası yapabiliyoruz. Günlük olarak. Yani hem mutfağımızın hem depolama alanımızın sınırlarından dolayı imkanlarımızla ilgili. Onları da işte böyle gelmeden önce şehir dışında uzaktan gelecekler için rezervasyon yapıyoruz ki geldiklerinde mağdur olmasınlar. Sonra yapacağımız mezelere geçiyoruz. Bugün Arnavut ciğer yapacağız. Bebek enginar yapacağız. Kokoreç saracağız. Bu arada Enginar arkadaşlar bir bunların yapılışı ile ilgili detayları da ben sizler için Zafer abiden olabildiğince sorularla öğrenmeye çalışacağım. Siz aralardan yakalarsınız. Ne kadarını başarabileceğiz, ne kadarını söyleyecek bilmiyorum ama. Ya hepsini söyleriz. Hiç problem değil. Ya. Dana uykuluğumuz var. Dana uykuluğu bir ön pişirme yapacağız sous vide. Şimdilik bunlar. Bunlar için önce mutfağa girip bunların hazırlığını yapacağız. Tamam. Arnavut ciğer doğranmıştı zaten. Onu kızartma şeklimiz var. Onu kızartacağız önce. Sonra kokorecimiz eğer bağırsam çözülmüşse onu hazırsa temizlenmişti. Biz yine de temizliyoruz. Bir kere de biz temizliyoruz. Onu da temizledikten sonra onu sarmaya başlayacağız. Bir yandan da dana uykuluğumuzu atacağız. Şimdi buradan bir sıralama yapmak durumundayız. Burada en uzun süre yapacağımız iş dana uykuluk. Yani o 3 saat falan pişecek sous vide. Önce onu koyacağız. Tamam. Ondan sonra kokoreci sarmaya başlarız. Kokoreci sardıktan sonra ortada temizler. Arnavut ciğerimizi kızartırız. Şu an zaten Arnavut ciğer doğrandı. Marine oluyor. Hadi bakalım ne kadarını başarabileceğiz görelim. İşe koyulalım. Haydi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, planlamamızı yaptık. Şimdi planladığımız şeyleri üretmeye geçiyoruz. Nereden başlıyoruz abi? Şimdi önce dana uykuluk demiştik. Az bir parça kalmıştı. Dana uykuluk. Evet, dana uykuluk. Bunu bir vakumlayıp sous vide dediğimiz aletle pişireceğiz. Şöyle bir şey. Dana uykuluk. Mutluluk hormonu yaymak. Bu bezenin vücuttaki görevi, işi. Onun için danada ve kuzuda büyük. Hayvan büyüdükçe parçalar küçülüyor. Ve dolayısıyla hayvan mutluluğu da düşüyor. Ama biz yiyince mutlu oluyoruz. Evet, biz genel olarak et yediğimizde mutlu olan bir milletiz. Ama ya bir de şey var. Bu işte ya orası yenir mi, burası yenir mi? Bir hayvanı kesiyorsanız her yerinden, her şeyinden faydalanacaksınız. Yani bu bizim ata geleneği aslında. Evet. Şu an ne yapıyoruz? Şu an bunları vakuma koyacağız. Vakum poşete koyacağız. Sonra 53.5 derecede 2 saat boyunca sabit sıcaklıkta eksi artı eksi 0,1 derece hassasiyette suyun içerisinde pişecek. Bu poşetlerde, naylonlarda vakum poşeti de gıda temasına uygun bir ürün. Güzel. Böyle bir makineyi de ilk kez görüyorum ben. Bizim de dükkanımız ev mutfağının 1/4 kadar bir mutfak olduğu için. Ama yani malzeme kadar onu nerede nasıl kullanacağını bilmen de ve bunu efektif kullanabilmek de işin ustalığı. Tabii. Evet. Bu hale geldi. Dana uykuluğumuz. Bunu şöyle bırakalım. Bu sous vide diye bir alet. Suyun içerisinde suyu buradan alıp şu yanlardan alıp ısıtıcıdan aşağıya üflüyor ve şeyin içerisine kabın içerisindeki suyu sürekli çevirerek 0,1 derece hassasiyette sabit sıcaklıkta tutuyor.
Yani burada bunu bir ön pişirme olarak da kullanabilirsiniz. Ama teknik olarak az, işte iyi, orta, well done denen çok iyi pişmiş et oranlarını buradan ayarlayabiliyorsun. Bu şekilde başladı. Bu 3 saat boyunca çalışacak. 3 saat boyunca bu arkadaşı pişirecek. Bu şekilde. Şu an mesela bu teknik olarak pişmiş. Bunu bu şekilde bile yiyebilirsiniz. Ama tabii böyle bir çiğ görüntü ve şey var. Şu Biz üstündekiler ne? onlar baharat marine ediyoruz. Yani normalde bu beze koku yapar. Ama burada öyle bir şey yok. Artık. Çok güzel. Bir yandan Zafer abinin müşterileri geliyor. Bizim şöyle bir özelliğimiz var. Ben herhangi bir dükkana girdiğimde boş olsa bile hemen dolmaya başlıyor. İnanılmaz bir müşteri akışı oluyor. Buraya geldiğimizde kimse yoktu. Şu anda gerçekten dükkanı dolup taşıyor. Biz de çekimi biraz aksatabiliyoruz. Ama güzel. Zafer abinin yemekleri, mezeleri çok lezzetli olduğu için Tarsus'ta bayağı rağbet görüyor. Dana uykularımız orada pişerken biz şimdi diğer işlemleri yapmaya başlayacağız. Sizler de bu konularla ilgili sorularınız olursa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Zafer abi bizler için cevaplayacaktır eksik kalan noktaları. Bu konuda gerçekten çok paylaşımcı ve bize çok yardımcı oluyor. Ben de elimden geldiğince onun çıraklığını yapmaya çalışacağım. Şimdi panzerotti siparişimiz geldi. Tamam, panzerotti siparişimiz gelmiş. Burayı topluyoruz. Şurayı bir tozunu alır mısın? Yönlendirmeye bakar mısın? Buranın tozu alalım hemen. Yerleri sildirmedim. En baştan başlıyoruz işe. Evet. Ben zaten Başak Burcu'm abi. Ben sürekli bir yerler temizleyebilirim ya. Niye bu kadar iyi anlaşıyoruz? Sen de mi? Oo. Evet, tertip güzel. Buff'ını takmadan. Panzerotti hazırlayacağız. Tamam, Birini ben hazırlayacağım. Sen seyredeceksin. İkinciyi sen hazırlayacaksın. tamam. Süper. Hamuru bozarsan adisyonu sana yazarım. Tamam. Hiç sıkıntı değil. Böyle bolca şu ek yerlerine bolca şey atıyorum. Hı hı. Mısırını atıyorum. Tamam. Sonra spatulayı temizliyorum. Ve şöyle altına doğru kıvırtırıyorum. Hı hı. 4 noktadan da. Daha doğrusu 3'ten. 3 noktadan. 4. noktadan kaldırıp alıyorum. Alıyoruz. Hiç tutmadan, bak alttan sadece destekliyorum. Bunun üstüne koyuyorum. Sonra bunu kenara alıyorum. Üstüne onu atıyorum. Ve şöyle pizzayı düşün. Napoli pizza. Etrafında bir şey var. Bir tombik hamur var. Ortası ince. Onun için o kısmı bırakıp şöyle, sen beni izleme, elimi izle. İzliyorum. Şöyle bak, bunu yaptım. Artık bu hamur çok hidrasyonu yüksek bir hamur olduğu için akacak. Çok şey yapmadan, biraz hızlıca. Çok ama hamuru tutmuyorum hiç. Şöyle elimde iki defa çeviriyorum ki unu gitsin. Sonra koydum. Ortasına vuruyorum. Ortası şişsin istemiyoruz çünkü pişerken. Kenarları pişsin. Ortası ince kalsın ki oraya malzeme koyabilelim. Umarım yapabilirim. Bir defa da yapabilirsen zaten gel hemen şube açalım. Evet arkadaşlar. Başlıyorum. Bende değil mi? Şimdi sıra. Ne yapıyordun? Unu sonra atacağız. Yok, Başta buradan şöyle öyle değil. Denemez. izledim ya. Azarı işittik. Tamam. Şimdi bu taraftan. Altına doğru yuvarlıyorsun ki şu an onun altı üstü her tarafının çok yapışkan. Evet. Koy. Bravo, yapıştırmadan geldi. Güzel. Şimdi her tarafına un koyuyorsun. Evet. Her tarafına un yapıyorsun. Bol bol. Önce bir yuvarlak form ver. Bastırıyorum. Evet, Doğru mu? Kenarlarını şey yapmayacaksın. Kenara bastırırken kenarı inceltmeyeceksin. Ortadan evet. Babam da mı İtalyandı be? Atıyoruz. Şimdi elinin ortasını şöyle yapacaksın.
Hamurun ortası burada olacak. Buradan böyle hamuru çevireceksin. Bak, bırak Diğer aksın tarafa. biraz hamur aşağı. Evet, şimdi diğer elinle Şunu atacağım. şöyle çevireceksin. Çeviriyorum. Yok öyle değil. Diğer tarafa atacağım. Evet. Bak şöyle. Şöyle bak aşağıya doğru sınıyor hamur. Böyle tut. Tamam. Korkma. Bunu yaptıktan sonra Bunu yaptıktan sonra buraya alıyorsun aynı şekilde. Evet. Ortasına vuruyorsun. 2 el ölçümü. Vur. Tamam. Ondan sonra iki elden böyle D şeklinde yağ yapıyorsun. D şeklinde. D. D dediğin hayır D'nin sana göre Buradan D başladık. oluyor. Tamam. D harfi. Yarım ay. Yarım D diyeceksin o zaman. Yarım D ne yani? Böyle olunca tüm Ben hepsini D olmaz yapıyorum. ya. Tamamdır. Şimdi katlıyorum. Bunu yağın üstüne katlayacağız. Buradan Evet. bu tarafa katlıyorum. Hoppa. Hadi yırt. Güzel yaptın değil mi? Güzel. Başarılı. Bravo. Teşekkür Benimkinden ediyorum. düzgün oldu. Bu arada inanılmaz eğlenceli bir şey. Ben yemek yapmayı hiç sevmeyen biriyim normalde. Fakat burada acayip eğleniyorum. Çok güzel gidiyor. Şimdi fırın kontrol ediyoruz. Tamam. Ondan sonra biraz daha bir aşağı. Evet. Şimdi hızlı çok Vay. Evet be. Şimdi ben 13 sene boyunca uzak doğu sporlarıyla uğraştığım için bu konularda iyiyim. Hepsi birbirine. Ben senin dediklerinde iyi değilim. Şimdi fırına direkt koyuyorum hızlıca. Senin yaptığın Evet. şekilde. Oldu mu? Oldu. Attın ama oldu. Çektim. Arka Ve taraf, şunu elimize aldım. arka taraf kabarıp hafif kızarmaya başladığında bunu altına sokup yavaşça tekleyeceğiz. Zaten altı pişmiş oluyor o zaman. Tamam. Sonra Çevireceğiz. çevireceğiz. Tamam. Onu da çekip Süper. böyle dışarıda çevirebilirsin. Elinle sonra geri tekleriz. Tamam, güzel. Görüyoruz. İçi gayet güzel pişmiş. Tamam. Evet, içeriye alıyoruz. Şimdi içini doldurma aşamasına geçiyoruz galiba. İçini doldurma aşamasına geçiyoruz. İçine yeşillikleri dolduruyorum. Sonra bunu buraya alıyorum. Sonra bu yeşilliklerin üzerine peynirleri diziyorum. Mozzarella peynir, suda mozzarella. O şekilde. Ve şimdi domates mevsimi olmadığı için bir kuru domatesle onu da hazırladığımız bir domates sos var. Onu sıkıyoruz. Peynirimizi de koymuştuk. En son onun üzerine hindi füme veya dana füme tercihe göre istenmişse onu yerleştiriyoruz. Ya da şöyle katlayarak. Ve yine kendi hazırladığımız pesto sos ve balsamik glazemizden geziyoruz. Mükemmel bir şeye dönüştü. Aa, gerçekten inanılmaz. Şimdi bunu şu baloncuk kısımlarının içindeki hava boşluğu görünsün. Bu kadar kalın olmasına rağmen bunun hamurun içinin aslında hava kabarcığı olduğunu görmek için oraları makasla kesip ikiye ayırıyorum. Anlatmak istediğimiz şey şurası. Önemli olan Şu burası. kısım. Yani o dolu dolu bir hamur değil orası. Orası bir kabuk içerisinde böyle hava kabarcığı var hava ve boşluğu. örümcek ağına benzer gluten yapısı var. Çok güzel. Evet. Şimdi Mükemmel. buradan 2 tane tabak alıyoruz. Porsiyon çünkü. Şimdi bunları şöyle sıkmadan ve tabakta güzel görünecek şekilde Yerleştiriyoruz. Evet. İyice
temizledik. Hop yanlış tarafa döktüm. Yanlış tarafa mı? Evet, Çöp. çünkü onlar Burası. organik atık. O tavukların yiyeceği bir kısmımız var. Onları tavuklarımıza götürüyoruz. Yani oradaki yeşillikler ve ekmek kırıntılarını tavuklarımız yiyecek. Çok Onlar çöpe süper. gitmez. Onlar atık değil, artık. Artıklar değerli. Arkadaşlar görüyorsunuz bu bile çok önemli bir de detay. Hem dükkandaki plastik kullanımı ile ilgili Zafer abi önemli bir hassasiyet gösteriyor. Hem de çöpleri de ayırıyor. Aslında hepimizin evimizde yapması gereken şey. Evde ben de yapıyorum ama buradaki düzeni bilmediğim için yanlış yere attım. Tavuklar Bir daha yapmazsın. bunu bıçağa koyarken söyleme. Şimdi Panzerotti'yi hazırladık. Şimdi kokoreç sarma bölümüne geçiyoruz. Hazır sarılmış hali burada. Kokoreçler. Bu temizlenmiş kokoreçi Zafer abi tekrar temizliyor. Şu an kokoreçin içine sirke döküyoruz arkadaşlar. Sen bana dur de abi. Dök, korkma. Dök. Tamam. Ve saracaksın. Hadi bakalım. Çok iyiymiş ya. Gerçekten sirke ikinci bir temizlik için çok güzel bir hale getiriyor. Abi kesinlikle çırak arıyorum. Çok sevdim. Ben yaparım. Hadi biraz. Mobbingler de başladı. Kokoreçi defalarca kez yıkadıktan sonra sirkeyle sarma bölümüne geçiyoruz. İpi yerine koyalım çırak. Tabii. Dışarıda kalmasın. Çırakçım var. Çırakçım. Sevdim bu işi. Şimdi buna bir düğüm atacağız. Hadi bakalım Dağcı. Hadi bakalım. Tek düğüm mü atayım, Yani ikili mi? buradan düğüm atacağız, dışını saracağız. Kestiğimizde ipi buradan, çektiğimizde gelecek. Tekli bir düğümden bahsediyorsan şöyle sarıp atacağım ama biraz daha yukarı kaldır Evet, istersen. şuradan abi. geçirelim. Şöyle daha kolay. Tamamdır. Burada bu yükseklik iyi. Çok yüksek olmasın. Bu iyi mi? Burası iyi. Sen alttan tut istersen daha kolay. Hı hı. Şöyle bir şey. Evet, şu Dağcı dedik bildiğin kör düğüm attım. Hayır sonra kullanacak mısın bunu? Kesmeyeceğim. Sağlam olsun diye, boşa gitmesin diye. Takılıyor mu? Alalım. Evet, bir başak kurucu. Evet. Aynen. Kokoreçi hissediyoruz. Kreşi hissediyor. Şu arkadaşın ucunu bulmamız lazım. Şurada boşlukta Kapatıyoruz. aşağı. Önce bir sıra içleri kalmamak istedim. Buraları iki defa sarmam gerekiyor. Şurada. Bunlar saatin içine zaten. Sonrasında yeni kestiririz. Tamam. Bir ara sanki bu kokoreçi bulmakla ilgili bir sorun yaşanıyordu bizim bölgede. Evet, Pardon, hem kokoreç hem şırdan. Evet. Hala yaşanıyor. Çünkü bizim buralarda artık kesim çok olmuyor. Hı hı. Daha çok hazır et geliyor sanıyorum. Hayvancılıkta O da etkili. politikamız olmadığı için. Bu konuda hem işletmeler şikayetçi hem dağda yörüklerle bir araya geliyoruz. Onlar şikayetçi. Herkes şikayetçi. Haklı olarak. Etkilerini de her yerde görüyoruz.
Gayet güzel oldu. Şu kalan kısım Onlardan da bir tane atom yaparız. Makasla keselim. nereden? Yani bir tanesini kessem çıkar zaten. Şimdi atom saracağız. Ama atom nedir abi? Önce ondan bir bahset istersen bilmeyenler için. Küçük kokoreç porsiyonu. İçerisine uykuluk konuluyor. Biz dana kullandığımız için uykuluğu, elimizde o olduğu için daha doğrusu, dana uykulukla yapacağız. Dana uykuluğu önce bir iç yağına saracağız. Bağırsağın etrafındaki yağ bu. Saracağız. Güzelce sıkıca. Bu şekilde hazırlandı. Şimdi sardığımız kuzu kokoreçlerimizi fırında pişireceğiz. Bunun için bir sos hazırlıyoruz. Neler var malzeme olarak? Salça var. Burada fençel var, anason yaprağı, kereviz yaprağı var. Burada defne otu, defne yaprağı ve birkaç baharat artı darçın. Mezoterapist Soğan dükkanda hazır. gördüğümüz her şey tamamen doğal. Bunu özellikle dikkat ediyorlar. Dışarıda da benzer şeyler yapılıyor. Fakat kullanılan malzeme nedir ne değildir pek bilmiyoruz. Özellikle kokoreç gibi yiyeceklerde biraz titiz davranmak gerekiyor. Sıra baharatı. Evet, bizim buraların yukarıda alan bir baharatı. Evet, şimdi hepsini çırpıyoruz güzelce. Böyle kırmızı bir renk olacak. Sos bölümüne Artık geçiyoruz. hazır. Bunu fırın kabına yerleştirip sonra sosumuzu atıp Bunu alıyorum. onu alıyoruz. Yeşillikleri alıyoruz. Yeşillikleri atıyoruz ve üstüne sebzelerin yarısına gelecek kadar, kokoreçlerin yarısına gelecek kadar. Evet. Bu şekilde ekliyoruz. Fırın kısık ateşte kapatıyoruz. Tamam. Ne kadar süre pişecek böyle? 4-5 saat pişecek. 4-5 saat. Tamamdır. Sosislerimiz pişiyor. Evet, dana uykuluğumuz saat tamamlanınca otomatik bir şekilde durdu. Şimdi makarna yapacağız. El yapımı bir makarna. Kısa alanda, dar alanda kısa paslaşma. Aynen. Yok, badem var. Sağlam bir hamur. Buradan incelterek her seferinde incelterek gidiyoruz. Makarnanın detaylarıyla ilgili ne söylemek istersin? Çok şey söylemek istiyorum. İtalyan lezzeti değil yani, Tarsus lezzeti. Bunu da yine sarı buğdayla yaptık. Yani 1 kilo una ortalama 30 tane yumurta girdi. Yumurta sarısı ve 4 tane tüm yumurta girdi. Zeytinyağı var. Zeytinyağı da tabii ki sarı ulak, Tarsus zeytinyağı. Sarulak zeytinyağı bu arada sadece Tarsus bölgesinde yetişen endemik bir tür arkadaşlar. Başka yerde yetişmiyor. Yumurtaları da biraz önce hani sen yanlışlıkla atmıştın ya. O yanlışlıkla attığın kutularda biriktirdiğimiz bizim yemek artıklarımızı yiyen tavukların bize verdiği güzel, sağlıklı, temiz yumurtalar.
Bugün sabahtan beri hazırladığımız bütün siparişleri müşterilere ulaştırdık. Şimdi kokoreçin de son halini görelim ve böyle al istersen yakından. Bu ön pişirmesinin tamamlanmış hali. Sonra bunu dilimleyip kiremitte alta kızartacağız ve servis edeceğiz. Çok teşekkürler Zafer abi. Eline Bugün sağlık. çok keyifli oldu. Evet, Senden bayağı bir şey öğrendim. ne güzel. Umarım tekrar buluşacağız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beklerim. Aynen, Ekstra çıraklığa devam. Hoşça kal.